Dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak? Zeynep ve Barış sonunda birlikte mutlu olabilecek mi? Mehdi ve Zeynep'in ailesinin hayatı tehlikede mi? Mehdi bu şehri terk ediyor mu? Barış ile Mehdi arasındaki savaş nasıl sonlanacak? Hepimizi bekleyen üzücü haber ne olacak? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle dizimizin final olmasını istemiyorsanız ve ayrıca Zeynep'in mutlu olmasını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde herkesin hayatı aniden değişecek. Çünkü hatırlarsanız en son Cengiz Mehdi'yi öldürmeye çalışmıştı. Ayrıca Cengiz Zeynep ve Barış'ın evine silahla saldırı düzenlemişti. Ayrıca bu kötülüğü Mehdi'nin yaptığını göstermeye çalışmıştı. Zeynep de artık Mehdi'ye asla yardım etmeyecek. Çünkü hatırlarsanız önceki bölümde Zeynep bir konuşma yapmıştı. Zeynep o konuşmasında bir daha asla Mehdi'ye yardım etmeyeceğini söylemişti. Zeynep'in aradan çekilmesiyle Mehdi tek başına kalacak. Nuh ve Cemile ise Mehdi'ye veda edecek. Cengiz ve Veysi bu ihaneti Mehdi'nin yanına bırakmayacak. Bunun üzerine Mehdi dizimizden ayrılacak. Mehdi kızı Müjgan ve ablası Cemile ile yeni bir hayata başlayamayacak. Ayrıca Barış ve Zeynep evlenecek. Onların evlilikleri çok güzel olacak. Barış çocukluğundaki travmaları Zeynep sayesinde atlatacak. Zeynep de geçmişinin getirdiği yükten Barış sayesinde kurtulacak. Emine ve Savaş ise hayatlarına yeni bir sayfa açacak. Emine kendi kaderinin çizdiği yoldan değil, kendi istediği yoldan devam edecek. Savaş ise Emine sayesinde iyileşecek. Savaş iyileştikten sonra Emine'ye evlenme teklif edecek. Emine Savaş ile evlenirken Sultan da Ali Rıza ile evlenip çok mutlu olacak. Dizimizdeki konularda bir değişikliğe gidilmezse maalesef yakında final olabilir. Peki İbrahim Çelikkol yani Mehdi'nin dizimizden ayrılmasını nasıl karşıladınız? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Önümüzdeki bölümlerde Barış ve Zeynep'in düğünleri olacak. Ama Zeynep ve Barış'ı çok büyük bir tehlike bekliyor. Çünkü daha tam olarak Cengiz olayı çözülmedi. Zeynep ve Barış'a düğün gününde bir zarar verebilir. Zeynep dikkatli olmazsa düğün gününde silahla vurulacak. Zeynep ve Barış'ın önce Cengiz sorununu çözmesi gerekecek. Aksi takdirde Zeynep veya Barış ölerek diziye veda edecek. Fakat Ali Rıza Bey'in memleketten gelen akrabası, aşiret ağası bu sorunu çözebilir. Cengiz düğünde sorun çıkarmazsa Barış ve Zeynep evlenecek. İlk zamanlar Barış ve Zeynep'in evliliği muhteşem geçecek. Zeynep kendisini bir peri masalının içinde zannedecek. Barış yıllardır annesinden göremediği şefkati Zeynep'te görecek. Bu yüzden ikisi birbirlerine defalarca kez söz verecek ve asla birbirlerini terk etmeyeceklerini belirtecekler. Ama sonrasında her şey birden kabusa dönüşecek. Çünkü Barış Zeynep'in kendisiyle ilgilenmediğini fark edecek. Hatta Zeynep Mehdi ile görüşmeye devam etmek isteyecek. Zeynep Mehdi ile görüşmek istese Barış'ı kaybedecek. Barış artık bu duruma tahammül göstermemektedir. Barış Zeynep'in davranışlarını görünce çok sinirlenecek. Ardından Barış Özlem'in haklı olduğunu fark edecek. Barış bunun üzerine Zeynep'ten ayrılma kararı alacak. Zeynep de ikinci darbeyi Barış'tan almış olacak. Zeynep Barış'ın boşanma davası açtığını duyunca çok üzülecek. Zeynep Barış'a neden kendisinden boşanmak istediğini soracak. Barış Zeynep'e sorumluluk duygusundan kurtulmak istediğini belirtecek. Zeynep de bu sözler üzerine oradan ayrılacak. Zeynep'teki bu hüzün büyük bir travmaya dönüşecek. Hatta Zeynep'in psikolojisi de bozulmaya başlayacak. Eğer bu konuda Zeynep'e yardım eden olmazsa Zeynep kendi canına kıyacak. Çünkü Zeynep yaşantısının getirmiş olduğu yükü kaldıramaz hale gelecek. Ama Zeynep'in ailesi asla onu yalnız bırakmayacak. Nermin Hanım Zeynep'e yeniden destek olacak. Nermin artık zengin olduğu için Zeynep'i de himayesi altına alacak.
Sakine de Zeynep'in yanında durup onu bırakmayacak. Yani iki anne kızları için güç birliği yapacak. Bunun üzerine Zeynep'in tedavi görmesini sağlayacaklar ve Zeynep tedavi için hastaneye gidecek. Doktor Zeynep'in asıl sorununu çözmeye çalışacak. Hatta Zeynep'e sorduğu sorularla onun geçmişine gidecek. Hatta bu terapilerde Zeynep hep geçmişe gitmenin yükünü hissedecek. Çünkü Zeynep için bunları yaşamak nasıl zorsa hatırlaması da bir o kadar zordur. Bu yüzden Zeynep'in tüm yaşamını anlatması biraz zor olacak. Ama sonrasında Zeynep kendisini güvende hissedecek. Bunun üzerine Zeynep hayatını tüm açıklığıyla doktor hanıma anlatacak. Zeynep'in hayatını incelediği zaman onun hayatının daha çocukluk yıllarında şekillenmeye başladığını fark edecek. Çünkü Zeynep ailesi tarafından Nermin'e evlatlık olarak verilmiştir. Bu durum Zeynep'in hayatı boyunca etkiler. Zeynep ailesine, çevresine ve hatta hayata karşı kendisini hep suçlu olarak görür. Bu suçluluk duygusu Zeynep'e çocukluk zamanından kalmaktadır. Emine ise kendi ayakları üzerinde duracak. Savaş Emine'ye her konuda destekte bulunacak. Ama Emine karşılıksız yapılan yardımları kabul etmeyecek. Çünkü Emine artık kendi ayakları üzerinde durmaktadır. Emine kimseye muhtaç olmadan iyi bir karar aldı. Emine ne Nermin Hanım'ın parasına güvendi ne de Barış ve Savaş'tan bir yardım istedi. Emine bu şekilde davranarak kariyerindeki ilk adımı da atmış oldu. Önümüzdeki bölümlerde Emine zorlu bir eğitimden geçecek. Bunun sonucunda da Emine gittikçe zenginleşecek. Sultan da kızının her zaman yanında durup ona destek olacak. Onların birbirlerine verdikleri destek onları daha da güçlendirecek. Faruk ise yeniden dizimize dahil edilecek. Emine zenginleştikçe Faruk fakirleşecek. Faruk fakir olduğu için herkes ona sırtını çevirecek. Faruk herkesin kendisini terk etmesiyle Emine'nin yanına dönecek. Ama Emine bir daha ona bir şans vermeyecek. Hatta Emine ve Savaş yakında sevgili olacaklar. Onların sevgili olması ile Sultan bu duruma çok sevinecek. Bunun üzerine Emine ve Savaş yakında evlenecek. Mehdi Cengiz'in işini bıraktıktan sonra çok büyük olaylar yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Önümüzdeki bölümde Zeynep'i daha da büyük bir tehlike bekliyor olacak. Mehdi'nin düşmanları ise günden güne artacak. Cengiz, Mehdi'nin sevdiklerini yok etmek isteyecek. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.